Herkese merhaba. Bugün Justin Bieber ve Hailey Bieber'ın sinastri haritasını incelemek istiyorum. Sinastri şu demek, iki kişinin doğum haritasını üst üste koyduğumuzda belli başlı değişik metotlar da var. Davison, kompozit haritalar gibi iki haritanın birleşiminden elde ettiğimiz ve tek bir haritaya çıkan. Ancak genel olarak klasik anlamda bakıldığında iki haritayı üst üste koyduğumuzda bu kişi karşıdakine nasıl bir etki yapıyor ya da diğer kişi diğerini nasıl etkiliyor? Birbirlerini hangi anlamda besliyorlar? Hangi anlamda birbirlerini zorlayabilirler? Ya da bu iki kişi arasında dikkat alınabilecek, önemsenebilecek bir konu var mı? Çünkü bazen iki kişinin arasında öyle haritalar uymuyordur ki yani bizim seninle hiç alakamız yok deriz ve bu kişiyle zaten doğal olarak bir ilişki e, içinde olmayız. Yani bu sadece aşk ilişkisi anlamında değil, iş ilişkisi işte kardeş, aile vesaire de bakılabiliyor. Ama tabii ki de genellikle iki kişi arasındaki aşk uyumuna bakılır. Çünkü karşılıklı olarak birbirlerinden ne alıp ne verdiklerini görmek açısından çok güzel ipuçları verebiliyor. Şimdi Justin Bieber ve Hailey Bieber zaten zamanında çok fazla linçlendiği için ama son zamanlarda da Coachella'dan sonra ve çok gözde oldular falan. Ben de daha önce hiç bakmamıştım. Haritalarına bakmak istedim. Yani bu kadar linçlenmelerine gerek var mıymış? Bu kız bu adamı sevgilisinden çalmış mı falan gibi konuları biraz aslında hiçbir zaman gerçeği bilemeyiz ama ikisi arasındaki çekimi anlamak açısından çok önemli. Şimdi şöyle içerideki harita Justin Bieber'ın haritası, dışarıdaki de Hailey Bieber'ın haritası. Tam tersine de çevirebiliriz ama şu anda çok bir önemi yok. Birbirlerini nasıl etkilediklerini anlamak açısından konuşacağım bugün. Şimdi şurada görüyoruz ki, şimdi bakın şurada Justin Bieber'ın AS yazıyor ya, bu onun yükseleni. AS burada dışarıdaki haritada Hailey Bieber'ın olduğu için bu da onun yükseleni. Şimdi Hayley'nin güneşi ve yükselen burcunun yay olması Justin'in birinci evine düşüyor farkındaysanız. Yükseleni akrepte olsa birinci evinin içinde yay var. Ve bu da yani 1-7 aksına düşüyor olması birinin yükselen hattının ilişkilerde sinastride çok önemli ve güzel kabul edilir. Ana hatlara düştü 1-7 işte 4-9 akslarına düşüyor olması önemlidir. Bu iki kişinin hayat yönünün birbirinin çarkına güzel oturduğu bir yerde olduğunu düşünebilirsiniz. Yani 1-7 aksındaki burçların uyumu da önemlidir aslında. Sadece yükselen hatlarının birbiriyle oturuyor olması değil. Buradaki burçların da birbirine uyumlu olması önemlidir. En güzeli birbirlerinin tam zıttına yerleşmesidir. Çünkü tam olarak birbirini tamamlama anlamına gelir. Ama tabii ki de bu zaten çok kolay bulabileceğimiz bir şey değil. Şimdi yükselen burçlarına baktığımızda aslında burada çok uyumlu göremiyoruz ilk bakışta. Çünkü Hailey yükselen yay daha pozitif, geniş bakmayı seven, sosyal biri gibi düşünüyoruz. E, Ama Justin 29 derece akrep yükseliyor. Ve tam ASC'si üstünde. Bir dakika ben kalemi alayım. Tam ASC'si üstünde Plüto var. Şeyi de burada. Kuzey ay düğümü de burada bakın. Ee, Yani onun hayata daha karanlık şeylerle yüzleşeceği, kendi hırslarının da çok olacağını, bunun için kendisine de güç savaşları verebileceğini, plütonik bir kişi çünkü kad da orada, kendisi istemese bile kad orada olduğu için kadersel olarak da akrepsel konularla yüzleşeceği, dönüşeceği, bir hayat yaşayacağını, böyle bir yolun olduğunu gösteriyor. Halley'e baktığımızda da yükselen yay görüyoruz. İşte burada çok da e, birinci ev şurada kalıyor aslında ama yine aynı burç içinde kalan gezegenlere baktığımızda, şimdi geleceğim oraya. Ee, evet, Justin'in işte daha böyle akrepsel konularla dönüşüp yüzleşeceği bir hayatı olduğunu düşünüyoruz. Şimdi e, ancak baktığımız zaman burada Hayley'nin güneşinin Plüton'la beraber olduğunu görüyoruz. Yani kendisi her ne kadar yay olsa da aslında yine yükselenine çok uzak olmayan bir yerleşim bu. 12. evine düşüyor ama onun da plütonik etkilerde olan birisi olduğunu söyleyebiliriz. Dışarıdan yay gibi gözükse de karakteri tamamen Plüton'un etkisi altında. Zaten çok fazla analitik derecesi var falan. Burada Kironlu Venüs var falan fişman. Şimdi buradaki plütonik güneş aslında 12. evde kalıyorlar dedik ama işte ASC ile aynı burçta. Yani Hayley'nin bir ay gibi gözükse de
kontrolcü, aslında biraz da yönlendiren, işte kendi hırsları olan biri olabilir. Biraz manipülatif olmaya yatkın biri olabilir. Gücü seven biri olabilir. Güneş Plüto kavuşumlarında şeyde baba figürü çok önemlidir bu kişiler için. Yani önemli olmuş olabilir hayatında. Zaten bildiğim kadarıyla yani böyle babayla ilgili bir konunun olması olası oluyor. Hele çok dar orbda. Bakın biri 0 derece, biri 2 derece. Burada çok ciddi bir baba konusu var. Zaten babası da bağımlılıklarla mücadele ediyormuş falan. Daha sonra gitmiş Plütos üstüne Plütos'unu getiren babasına çok benzeyen bir adamla evlenmiş zaten. Ya bunu tekrar ettirmiş. Bu onun için bir dönüşüm teması. Eşini de böyle seçmiş. Sinas'ta iki Plüton'un, ya Plüton'un herhangi bir iç gezegene dokunması zaten muazzam bir çekim ve orayı böyle nasıl desem büyü altına alması gibi yorumlanır. Burada hem e, Plüto, işte Plüto kontağı var, Plüto yükselen kontağı var. Justin'in Plütosu Halley'nin güneşiyle, Halley'nin güneşi direkt 1,7 aksı üstüne, güneşlerin 1,7 aksı üstüne düşmesi de bazen karşıdaki kişinin, yani gezegen kişisinden bahsediyoruz. Gezegen kişisi burada Güneş. O ne yapmış? Justin'in 1,7 aksı üstüne Güneş'ini getirmiş değil mi? Yani gezegen kişisinin yani Güneş'inin ışığını Justin'in direkt çarkının başlangıç noktasına düşüyor. Yani onun çarkının başladığı nokta gibi düşünebilirsiniz. Hayat yolu diyelim, hayat işte çizgisi diyelim. Direkt onun üstüne ışıttırıyor yani o güneşi. Yani o kişiyi e, kontrol etmesi. Yani birazcık bilmiyorum ama Hailey Bieber'ın, Justin Bieber zaten hani stalk muhabbetlerini falan biliyoruz. Kendisinin böyle direkt konunun önüne atıyor yani. Hani ben bunu istiyorum ve bunu alacağım diye gerçekten konunun önüne atıyor. Justin'e de bak ben buradayım diye böyle uzunca bir süre bunu gösterdikten sonra zaten hani beraber olurlarmış bu arada. Bu harita gerçekten uyumlu bir harita. Daha doğrusu birbirlerinden alıp verecekleri çok şey var. Ancak Hayley'nin Justin'in haritası üstünde bir kontrol güç e, rolünde olduğunu söyleyebilirim. Bence ikili dinamiklerinde de bu biraz böyle. İşte ne kadar Justin Bieber'ı e, nasıl desem daha ünlü, daha işte şey falan diyebilsek de e, buradaki kontrolcü kişinin Hailey Bieber olduğunu düşünüyorum. Ancak iki Pluto birbirine değiyor. İkisi de birbirine karşı tutku besliyor. Kesinlikle işte Justin Bieber'ın beynini yıkadı falan gibi bir şey değil. İki taraflı karşılıklı bir çekim haritası bu bence. Şimdi yükselenlere baktıktan sonra daha sonra aylara bakarız. Ayların birbiriyle kontağı var mı? Birbirlerini görüyorlar mı? Justin'in ayı 24 derece terazide spikalı. Hailey'ninki de 29 derece analitik bir koç. Ne kadar da eğlenceli. Birbirlerine karşıt açı yapıyorlar bakın. İki ayın birbirini karşıt açı yapıyor olması e, birbirlerinin ihtiyaçlarını gören ve zıtlaşsa da tamamlayan bir şeyi anlatır. Yani bu sinasede istenen bir şeydir. Karşıt açıların bulunması bir bütünün iki ucu gibi düşünürsek bir çift ilişkisi için istenen bir şeydir. E, Kareden ziyade hatta karşıt. Bu sorunsuz veya tamamen uyumlanma demek değildir zaten. Bir ilişki böyle olsa sıkıcı olurdu. Hatta iki koç mesela düşünün yan yana gelmiş. Muazzam bir kaos ortamı olabilir. İki terazi yan yana gelmiş. İşte kararsızlıktan oturup ne yapacaklarını karar veremiyorlar falan. Yani buradaki karşıtlık sinaside istenen bir şey. Ve birbirlerine çok yakın derecelerde karşıtlıkları var. Yine birazcık birbirlerini dengeliyor yani. Onu söyleyebilirim. Duygusal olarak ihtiyaçları birbirleriyle aynı değil. Ancak birbirlerini dengeleyen ve iki ucu temsil eden birinde olmayan diğerinin ihtiyaç duyduğunu, diğeri tamamlarken ötekinde olan da yani aynı aks üzerinde olduğu için güzel bir tamamlanma enerjisidir bu. Dediğim gibi kareden ise hatta karşıtlık bir elmanın iki yarısı gibi düşünebilirsiniz. Duygusal olarak birbirlerini bu şekilde görüyorlar. Seni görüyorum demek seninle aynıyız ve seninle aynı fikirdeyiz demek değil. Ama seni görüyorum ve sende olmayan bende var. Ben sana bunu vereyim. Sen de sendekini bana ver. Böylece tamamlanalım demek kısacası.
Şimdi Justin'in balık burcundaki Güneş'i ve Satürn'ü şurada bakın. 10 derece balıkta Güneş. Ay hiç çizemedim. 3 derece balıkta da Satürn var. Bunlar beraberler. Şu orta nokta, onu görmeyin. Burada balık burcunda Güneş'i ve Satürn'ü var. Hayley'nin de Başak burcunda burada bir Mars'ı var. Buna karşıt açı yapıyor bunlar. Yani Satürn birazcık geniş orbla kalsa da bunlar beraber diyebiliriz. Dolayısıyla bu ikiliye karşıt açı yapıyor. Şimdi Justin'in biraz hayalperest, ruhsal ve bazen böyle kurban psikolojisinde olması balık doğasından kaynaklı. Hayley'nin buradaki son derece işte onu harekete geçiren enerjisi Başak enerjisi, mükemmeliyetçi, pratik ve Başak hırsıyla beraber karşı karşıya geliyor. Burada Hayley Justin'i topraklıyor ve onu gerçek dünyaya sorumluluk almaya iten bir kişi olabilir. Yani onun kafası havada gezinirken, aklı havada gezinirken e, bu işleri toparlayan, e, onu tutup aşağıya çeken, ama şey anlamında diyorum, hani modunu aşağıya çekmek anlamında demiyorum. Dur bakayım, o öyle değil, sen şimdi çok uçtun, gel şurada bir konuşalım deyip gerçekliğe döndüren, bu konuda aksiyon alabilen, çünkü burada Mars'ı var, bu aksiyon demektir. Bu konuda aksiyon alarak onu dizginleyen kişi Haley muhtemelen. E, Şimdi Justin'deki Satürn ve Güneş kavuşumundan gelen bir belki yetersizlik korkuları olabilir. Çünkü Güneş'i Satürn'le beraber, yani kimliği kısıtlayan bir enerjiyle beraber Justin'in kimliği kısıtlanıyor ve Balık burcunda kurban psikolojisinde olması ve zaten hani çocuk yaşta da istismar vesaire konularını da anlatabiliyor. Yani burada Balık burcunda da olması bir kurban psikolojisi falan burada gözüküyor, biraz tatsız yani. Onu onun karşısında belki Hayley onu orada yoğunlaşan o zıtlığı Hayley'nin birazcık daha böyle yine karşıt akslardan tutup dengelediğini düşünmek istiyorum. Hani onunla zıtlaşan, çünkü Mars aslında malefik bir gezegen ya, çok da zıtlaşan bir taraftan olsa zaten olmazdı. Yani o oradaki o his, nasıl desem, Justin'in yetersizliklerini, korkularını e, orada sanki Hayley Mars'ıyla dengede tutuyor ve ona gerçekçiliğiyle işte o pratik zekasıyla ne yapması gerektiğini biliyor mesela. Atıyorum Justin kapıldı gitti bir şeylere, bir korkular yaşıyor falan. Hayley hemen tak kafasına bir şey geliyor ve hemen onu yapıyor. O durumu dengeliyor gibi. Burada o Mars'ın karşı tarafı işte sürekli bir şeyler yapmaya, eleştirmeye vesaire gibi zorladığını düşünmüyorum. Hayley bu tarafı çalıştırdığını düşünmüyorum. Dediğim gibi daha pratik bir yandan şifacı, çünkü Başak bir şeyleri iyileştirmeye, sistemi iyileştirmeye yönelik bir e, arketiptir ya. Burada Hayley sanki ben seni iyileştireceğim oğlum diye böyle senin korkularını, şeylerini, sıkıntılarını, oradaki Satürn'ünle Güneş'ini, o Satürn'den dayak yiyen Güneş'ini ben adım adım, titiz titiz böyle işleyeceğim. Seni fixleyeceğim, seni iyileştireceğim diyen bir enerjisi var bence. Çünkü zaten bu kadar travmatik Plüto'su, HSC'sine falan zaten yaşadıklarını biliyoruz. Yani onu tetikleyen bir kadın olsaydı zaten beraber olmazlardı. Güneş-Mars kavuşumu bu arada zaten güzel bir cinsel çekimi de anlatıyor. Haritanın geri kalanında ben çok büyük bir cinsel uyum göremedim açıkçası. Çünkü işte Venüslerin Mars'a olan şeylerine bakmak falan gerekiyor. Yani şurada işte Hayley'nin Venüs'ü ile Justin'in Mars'ı birbirine üçgen yapıyor. Ee, Bu güzel. Aynen, burada güzel bir cinsel çekim var. Güneş-Mars karşıtlığı var. Bu ikilinin daha çok ruhsal olarak bir arada olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi şuna bakalım. Hayley'nin Güneş'i ve Plüto'su burada Justin'in Satürn'üyle, bakın, çok dar bir orbla bu ikili kare açı yapıyor. Sert bir kare açı. Bu açı Satürn kişisi Güneş kişisini aslında baskılayacaktır. Buradaki Satürn Güneş'i baskılayacaktır. Burada Plüto da var gerçi. Yani
bu ilişkinin başlangıcından beri Hailey üzerinde böyle bir ağırlık hissediyor olabilir. Çünkü Justin'in Satürn'ü onu sürekli baskılıyor. Korkuları, hayatındaki kısıtlamaları, işte Hailey'nin yaşam enerjisini zaman zaman baskılanmış gibi hissettirmiş olabilir ona. Orada Plütos'unu da tetikliyor çünkü. Yani onunla böyle egosuyla, şimdi egosu güneşi ya, Plütos'una da plütonik bir ego var orada. Ve onun sürekli böyle baskılandığını düşünün. Onun içten içe böyle e, sürekli içsel dönüşüm geçirdiğini, kısıtlamalar hissettiğini düşünüyorum. Güneş, yani Satürn, Güneş, Satürn, Ay, Satürn, Venüs kareleri, karşıtlıkları Sinastri'de biraz zordur. Satürn'ün karşı tarafı baskılaması pek iyi değildir yani. Egosu olarak, kimlik olarak evet baskılandığını düşünüyorum. Ancak onu nasıl işleyeceğini iyi bilen ve kendisi de çok sabırlı ve ne yapacağını bilen, dönüşüme, plütonik yani böyle akrepsel temaları zaten ruhsal olarak aşina olduğu için muhtemelen babasından kaynaklı bunu nasıl yöneteceğini iyi biliyormuş. Ama kesinlikle ve kesinlikle bu Satürn onu yormuştur yani. Satürn'ün kurduğu açılar ne olursa olsun aynı zamanda sinaside tutkal görevi görür. Yani Satürn'ün herhangi bir kişisel gezegeninizle baskısı varsa, yani bu şu demek: ben sana sorumluluk veriyorum. Sorumluluk demek de ilişki demektir. Yani birbirimize karşı sorumluluk alıyorsak demek ki birbirimizi görüyoruz, birbirimizi takıyoruz. Burada bir ilişki vardır. Yani uzun zaman süren ilişkilerde Satürn kontakları olur. Zaten ilişki kolay bir şey değildir. Şimdi buradaki Mars'tan bir daha bahsetmek istiyorum. Bakın, buradaki Mars Justin'in tam olarak emsisinin üstünde. E, Bu aslında Justin'e biraz onun böyle başarısını, görünürlüğünü arttıran da bir şey olmuştur. Hailey'nin onun hayatına girmesi sadece bir eş değil, kariyerinde bir stratejist gibi davrandığını da düşünüyorum. Bir itici güç gibi yani. Justin'in profesyonel hayatındaki hedeflerini gerçekleştirmesi için Hailey'nin enerjisine, pratik zekasına, planlamasına, o mükemmelliyetçiliğine, titizliğine inanılmaz böyle güzel bir dokunuşu oluyordur. Yani Hailey'nin bu hali Justin'in kariyerine çok güzel bir stratejist dokunuş yapıyordur. Toplum önündeki duruşunu aktif bir şekilde şekillendirmiştir. Yani zaten yapmadı mı biliyoruz ki e, ona gerçekten senelerdir adım adım yaşadığı bütün süreçlerde yanında olarak, kendi kariyeri de dahil olmak üzere, zaten kendi emsisine de yakın, kendi 10. evinde Kuzey Ay düğümü var falan. Hailey Bieber zaten kariyer yapması gereken bir kadınmış. Justin'i de bu anlamda çok güzel beslemiş. Şimdi biraz da duygusal şeylere bakalım. Birbirlerine nasıl sorumluluklar yüklediklerini falan gördük ama e, birbirlerine nasıl ilk anda tutuldular. Şimdi öncelikle şurası muazzam bir tutkal. Bunlar birbirlerini ilk gördüklerinde birbirlerinin hayatından çıkmamalarının ilk sebebi bence bu. Burada Plütonlar, ASC'ler birbirine dokunmuş. Birbirlerini tanıdıkça da bence şöyle olmuş. Burada bakın, Hayley'nin Kiron'u Venüs'üyle beraber ve Justin'in Ay'ının üstünde ve Juno'sunun üstünde. Juno erkek haritasında e, ideal eşi anlatır. Şimdi burada Justin'in Hayley'i sadece bir sevgili olarak değil, ideal bir eş olarak gördüğünü de kanıtlıyor. Bunca kişiyi tanıyor. Yok muydu güzel sinasesi denk gelen? Vardır. Ancak ideal eş Juno'nun, tabii ki de kalan bütün göstergelerle beraber, e, yani hem ayına ya burada çok büyük bir, biz birbirimiz için yaratıldık, birbirimizin olmalıyız teması var. Yani e, Justin'in duygusal olarak ihtiyaçları Hailey'nin sevme tarzıyla çok uyuşuyor. Yani e, bir erkeğin ihtiyaçlarını kadının sevme tarzının uyuşması, ya, tam tersi de olabilir tabii ki de. İnanılmaz büyük bir mıknatıstır. Yani bir ilişkide bundan güzel ne olabilir ki, değil mi? Yani benim ihtiyacım olan, duygusal olarak kendimi güvende hissediyorum dediği şekilde Hailey diyor ki ben de seni tam olarak öyle severim işte, diyor.
Ve şöyle bakın, burada Kiron'u da var. Kiron bağlantıları Sinasri'de birbirlerine yaralarını anlayıp iyileşmesine ve bu yolculukta destek verdiği için iki insanın bir yani iki insanın arasında bağlayıcı, ilişkide gerekli denmez ama ilişkiye bir sebep olarak görülür. Yani öyle söyleyebilirim. Eğer Kiron kontakları varsa Sinasır haritalarında, ben senin yaranı iyileştirebilirim, pansuman olabilirim. Hangi gezegende geldiğine göre değişir. Benim işte seni sevme şeklim senin yarana pansuman olacak. Mars'ı gelmese keşke. Mars'ı gelse mesela, işte yani ben döve döve de olsa senin yaralarını iyileştireceğim, saracağım. Ya da böyle senin yarana gelip işte böyle çimcik atacağım. Hissedeceksin o yarayı ama iyileştirmen gerekecek falan gibi de olabilir. Yani tabii ki de o yaranın nasıl iyileştiği önemli. Hailey Justin'i duygusal olarak ihtiyaçlarına cevap veriyor, evet. Ama bu kızın sevmekten ve kendi dişiliğinden kaynaklı da bir e, yarısı var bence. Kadınlardan gelen de bir yara. Beraberliklerden gelen bir yara olabilir. Terazi burcunda çünkü. İkili olmakla ilgili yani. Bunu da Justin besliyor. Yani bunlar, bu ikisi burada birbirlerini çok güzel besliyorlar. Ve Justin'in burç dışı aslında çok da değil ama bu da 29 derecede zaten. Juno'su da bu ikiliyle kavuşuyor. Yani Juno da Venüs'le kavuşuyor falan. Yani burası gerçekten güzel bir evlilik göstergesi. Bunun dışında şurada bir şey daha görmüştüm. Bakın, Ay ve Güneş orta noktası. Bu ne? Şimdi Güneş'i burada balıkta ya, Ay'ı da burada. Bu ikisinin orta noktası Ay burcu Oğlak burcunda 2 dereceye denk geliyor. Ya bu ne demek? Kişinin egosuyla ihtiyaçları arasında kendisini işte nasıl ortaya koyduğunu gösteren nokta. Yani egosuyla şeyini nasıl dengelediği, kalbiyle egosunun ortada buluştuğu yer, dengelendiği yer yani burası. Bu sinasıyla çok önemlidir. Eğer bu orta noktaya karşı taraf bir şekilde dokunuyorsa, burayı besleyebiliyorsa, sizin bu dengelendiğiniz noktayı bir şekilde, yani sizin burası dengelenme noktanız ya, karşıdaki kişi herhangi bir şeyini buraya düşürüp burayı dengelemenize yardımcı oluyorsa, bu sizin kendi gelişiminiz için de, ilişkide iyi hissetmeniz için de çok önemlidir. Burada Hayley'nin Vesta'sı ve Ceres'i tam orta noktasına dokunuyor. E, Ay orta noktasına dokunuyor Justin'in. Ceres ve Vesta, Hayley'nin nasıl desem birazcık daha böyle anaç beslediği, yani Justin'i duygusu olarak burada da besliyor. Bakın, hem 29 derece Venüs'üyle burada onun duygusal ihtiyaçlarını besliyor, hem de anaçlığıyla kendisini adadığı, beslediği, yuvayı kurduğu bu tarafıyla da onun dengelendiği noktayı besliyor. Yani Hailey Justin'i iyileştiriyor. Justin de Hailey'i iyileştiriyor. Duygusal olarak birbirlerini böyle iyileştiriyorlar. Ama daha çok Hailey Justin'i iyileştiriyor. Buradan da bunu görebiliyoruz. Bakın, burada da Hailey'nin Juno'su şans noktasıyla ve Justin'in şans noktası ve şeyle birleşiyor. Gerçi orada Lilith de var. Eee, Bunu da şöyle yorumlayacağım. Hayley'nin kadın haritasında da Juno onun ideal eşi olmak için büründüğü kişiliği anlatır. Yani bir ilişkide Hailey Bieber koç gibi davranırmış. Zaten Ayı da koç. Ya Koç burcuna aşina bir kişilik Hailey Bieber. Bu ne demek? Yani gerektiği zaman işte ilişkisi için savaşır, atılır, ilişkisini ön plana koyar. Yani aslında Koç burcu bireyseldir ama bir eş olarak bunu yaptığı zaman ilişkisi için savaşan ve onu ön plana alan birisini düşünüyorum. Onun bu tavrı ve onun bu kişiliği ilişkide Justin'in şans noktasıyla ve Vesta'sıyla beraber, biraz uzaktan da Orb'la beraber olsa, e, bu da güzel bir nokta ya, şans noktasıyla birleşiyor falan. Evet, Justin'in şanslı olduğu noktada Hailey bir eş gibi davranıyor diye yorumluyorum yani. Şimdi şurada tatsız bir şey var ama bakın. Hayley'nin Satürn'ü ve Justin'in 2 derecedeki Koç'taki Lilith'i. Bu aslında büyük bir gerilim kaynağı. Satürn'ün kısıtlayıcı ve kuralcı yapısı o Lilith'in bağımsızlık ihtiyacıyla çatışır.
İşte bu durum genelde Satürn kişisinin Lilith kişisini yola getirmeye çalışmasıyla sonuçlanır. Aralarında böyle bir nefret sevgi ilişkisi doğabilir. Bakın burada yine Hailey Bieber e, Justin'i bir şekilde dizginlemeye çalışıyor. Onun karanlık ve işte isyankar üçüncü kişileri de anlatır. Karanlık enerjideki kişileri de anlatır Lilith. Onun bu tarafında zıptırık Lilith'ini Hailey Bieber'ın Satürn'ü baskılamaya gelmiş. Bakın burada da yine bir baskılama, işte yol gösterme, ışığı onun şeyine düşmüş falan. E, Sadece Hailey Bieber'ın sıkıştığı ve bunaldığı nokta şudur. İşte bu Satürn'ün buna şey yapıyor olması. O da aslında güneşiyle beraber olduğu için Justin'in travmaları. Justin'in travmaları ve onun hayat yolu, onun kurban rolüne düşmüş olması ve balık temaları aslında onu zorlayan, e, onun güneşini baskılayan taraf. Çünkü burada böyle bir şey olmasaydı ya da sadece Güneş olsaydı, Satürn olmasaydı, evet egolar birbiriyle çarpışabilirdi, bir şey olabilirdi ama e, bu kadar travmatik sebeplerden kaynaklı Hailey Bieber sıkışmış kalmış olmayacaktı. Hailey Bieber'ın Jüpiter'i bakın Oğlak'ta adım adım çalışarak bir şeyleri inşa etmek ve onu büyütmek, sağlamlaştırıp büyütmek, sağlamlaştıkça büyütmek hatta. Zaten yükselen yöneticisi kendisi yükselen yay olduğu için Justin'in ikinci evine düşüyor. Hailey Bieber Justin'e aynı zamanda maddi olarak da genişleme sağlamış. Zaten sağlamadı mı onu da biliyoruz. Yani firmasını sattı ve ona yardım etti falan ya. Hani ilk başta sanılan dengenin ilk beraber oldukları zaman işte hani Justin daha ünlü, daha zengin falan fişman Hailey onunla ünlü oldu. Markasını o şekilde sattı falan. Bu kesinlikle böyle değil bence. Hailey Justin'in kariyerini güzel etkileyen, ona maddi anlamda güzel büyüme sağlayabilen, onun ihtiyaçlarını karşılayan, dengeleyen, ona bakım veren hatta birisi. Yani ben böyle düşünüyorum. Bunu kontrol ederek yapıyor. Evet, bunu takıntıları ve kendi baba figürüyle yaşadığı sorunlardan dolayı yapıyor bence. Bu yüzden yapıyor demeyelim de Ee, onun da yolu bu yani. Güneş ve Plüto'su birleşik. O da muhtemelen işte babasının annesinin paternini çiziyor muhtemelen. Bakın burada da aslında Justin'in Hailey'i yön getirdiğini söyleyebiliriz. Onun ayı Hailey'nin 10. evine düşüyor. Işıklar nereyi ışıttırıyordu demiştik. Bakın sahne dünyası, işte eğlenceler vesaireler. 10. ev kariyer. Zaten ayın 10. evde olması ünlenme anlamına gelebiliyor ya. Eğer eşiniz güneşini ya da ayını sizin 10. evinize düşürüyorsa da sizin kariyeriniz için de bir anlam. Yani şöyle Hailey'nin mesela Mars'ı Justin'in kariyerini ünlü etmiyor. Onu inşa etmesine arkadaki bir stratejist gibi yardım ediyor, yönlendiriyor. Ama Hailey'nin görünürlüğü ve toplum tarafını anlatan yerde Justin ona stratejist gibi değil, sadece kendi ayıyla beraber ışık tutuyor ve onu biraz daha ünlendiriyor. Justin'in Hailey'i nasıl etkilediğini anlamak için de haritayı ters çevirdim fark ettiyseniz. Yerleşimler aynı, sadece hangi evlere düştükleri fark etti. Hailey Justin'in birinci evine, onun hayat yoluna ışık tutup güzel enerji getirirken Justin'in Plüto'su ve yükseleni falan Kuzey Ay düğümü Hailey'nin 12. evine düşüyor bakın. 12. ev aslında onun bilinç altında kalan, çok da tatlı olmayan, akrep çünkü, konuları tetikleyip onun güneşini ve buradaki Plütos'un tetiklemesine sebep oluyor Justin Bieber. Hailey'nin bilinç altındaki e, tetikleyicisi bence Justin Bieber. O yüzden harekete geçiyor. Ve birbirleriyle devam edebilmelerinin sebebi de incelediğimiz gibi birbirleriyle olan işte duygusal ihtiyaçlarını tamamlayabilmeleri, görebilmeleri, besleme ve birlikte büyüme enerjisi. Ancak birbirlerini daha çok beslediklerini ve birbirleriyle büyüdüklerini düşünüyorum ruhsal anlamda. Birbirlerinin ideal partnerleri midir? Birisi için birisi diğerine ideal midir? Yani bunu aslında söyleyemeyiz. Birbirlerine nasıl geldiklerini okuruz ancak sinaside ama e, yani
dediğim gibi daha çok sadece biraz beraber büyümeye ve olgunlaşmaya yönelik birbirlerine iyi geliyorlar. Umarım mutlu mutlu devam ederler. Hailey bence Justin'in tam olarak aslında idealindeki astrolojiye göre konuşuyorum. Yedinci ev yöneticisi çünkü Venüs ve balık. Yani Hailey'de balık temaları hiç yok. Aslında su e, teması baskın değil Helen'in haritasında, hatta hiç yok. İdeal eşin hani balık gibi bir yerde konumlanmışken e, nasıl oldu diye düşündüğümüz zaman bence şöyle ayı da önemli. Yani ay erkekte aslında evleneceği ya, Venüs daha çok karşı cinste ne beğendiyken şeyini çekerken ay ihtiyaçlarını da beslediği için aslında eş göstergesi biraz daha ay oluyor. Ve onun Venüs'le kavuşuyor olması, her ne kadar Justin su baskın bir harita olsa da buradaki işte o Kiron ve Venüs kontağı, buradaki Juno'nun da oluyor olması burç dışı ama yine de fena değil yani. Buradan aslında birbirini besliyor. Ama şunu söyleyebilirim. Benim burada gördüğüm kadarıyla Hailey Bieber, Justin Bieber'a yani Hailey Justin'e Justin'in Hailey'e olduğundan daha uygun bir partner. Yani Hailey'e iyi gelecek kişi çok Justin gibi birisi olmayabilir. O biraz daha buradaki tutkalvari o Plüton ve Güneş tetiklenmelerinden kaynaklı bir çekim ve bırakamadığı tutkusundan kaynaklanıyor bence. Ve buradaki Kiron'un besleniyor olmasından. Ancak geri kalana baktığımızda çok da öyle değil. Justin'in bu ilişkiden daha beslendiğini düşünüyorum. Evet, böyle. İkilinin dinamiğini görmek bence çok güzeldi. Belki farklı harita modelleriyle de, yani Davison ve işte kompozit gibi harita çeşitleri de var dediğim gibi. Bunlar haritanın iki kişi bir araya geldiğinde bu ilişki nasıl bir karakterde bir ilişki. Yani şimdi iki kişi birbirini nasıl etkiliyor diye baktık ama bu ilişkinin karakteri nasıl, bu ilişki nasıl bir ilişki diye bakmak istediğimizde de çıkardığımız harita tipleri. Eğer ilginizi çekerse onlara da bakabiliriz. Ya da ilginizi çeken başka çiftler varsa, başka bir konu varsa ya da genel olarak herhangi ilginizi çeken başka bir içerik varsa paylaşmanızı rica ediyorum. Eğer çift sinasri haritalarında böyle aklınıza bir şey geliyorsa falan onu da paylaşırsanız sevinirim. Çünkü çok fazla seçenek var. Nasıl bir talep var bunu görmek iyi olur. Geri dönüşlerinizi de bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.